Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hepinize güzel bir sabah diliyorum. Çok güzel bir gün olsun. Bugün implant konuşacağız. Çok güncel bir sağlık problemi. Esasında deva diyebilirim implant için. Diş hekimimiz Mustafa Özcan şu anda yayın konuğum. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Denizli'den geldiniz. Evet. Denizli'ye buradan sevgiler gönderiyorum ben. Hemen böyle Ben de kucak Denizli'den dolusu. sevgiler getirdim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hocam bugün implantı konuşmak istiyorum sizinle. İmplant hep gündemde. Evet. Yıllardır gündemden de düşmeyecek bir deva diyorum ben implanta. Son yıllarda implant teknolojisinde bayağı bir yenilikler oldu. Evet. Neler oldu hocam? Yani tabii implant bizim de artık kurtarıcımız ve hastalarımızın da kurtarıcısı. Öncelikle implant yüzeylerinde çok ciddi ve dizaynlarında çok ciddi değişimler oldu. Dolayısıyla artık nanoteknolojiyle implant yüzeyleri pürüzlendirilerek kemik oluşumunu daha da hızlandıracak bir hale getirildi ve dolayısıyla artık implant yapıldıktan sonra bekleme süreleri daha da azaldı ve daha hızlı bir şekilde implant üzerine yüklemeler yapılmaya başlandı. Dolayısıyla bunun dışında implant planlamalarında daha aslında planlama aşamasından itibaren teknolojiyi çok iyi kullanmaya başladık bizler de. Ne güzel Dolayısıyla hocam. aslında 2 boyutlu röntgenler varken şimdi 3 boyutlu görüntüleme cihazlarıyla, tomografilerle hem kemik yoğunluğunun çok ve yapay zeka desteğiyle tabii ki kemiğin çok yoğun olduğu bölgelerde implant planlamaları çok daha milimetrik hazırlanarak yapılıp komplikasyon riski çok daha aza indirildi. Artık hani bu dolayısıyla hastaların o korkulu rüyaları işte dikişler falan biraz daha tarihe karıştı. İşte yok anne sinire baskı yaptı ya da yanlış uygulamalar yapıldı. Olayları biraz daha şey oldu. Yani dolayısıyla hem tomografinin gelişmesi, yapay zekanın desteklemesi, 3D teknolojisinin de gelişmesiyle beraber implantlar artık korkulu rüya olmaktan çıktı. Hı hı. Ne kadar önemli ama. Eskiden implant deyince işte ay nasıl olacak? Şimdi işte bir çivi mi çakılacak ağzımın içine? Sonra işte aylarca bekliyorsun. Tabii, tabii. Sonra tekrar işlem vesaire. Yani daha zahmetli, daha zorken şimdi implanttan yani mesela implanta ihtiyacı olan biri implanttan korksun mu? Korkmasın. Bence de. Bana göre diş çekiminden çok daha kolay Pratik. ve daha pratik bir işlem. Sizler çok iyisiniz hocam zaten. Teşekkür ederiz. Tabii Ne ki, güzel yani pratik bir şekilde evet. yapıyorsunuz. Avrupa'da, Amerika'da bu implant işi için o kadar büyük bir ameliyat ki onlar için. Evet. Çok büyütüyorlar. Siz gidiyorsunuzdur yurt Evet, dışına tabii, şeylere. tabii doğru. Yani tabii belki orada biraz sağlık sisteminin farklılığından da kaynaklanıyor. Farklı. Sizler çok pratiksiniz Evet, biliyorum. yani biz Türkiye'de belki vaka sayımız çok olduğu için, belki de hani artık hani mesleğimizi belki çok sevdiğimiz için ben öyle söyleyeyim. Çok Bence seviyorsunuz. evet, Daha pratik daha hocam. pratik oluyor ve teknolojiyi bence Türkiye'de biz aslında teknolojiyi dışarıdan almamıza rağmen çok daha iyi uyguluyoruz. Kesinlikle onun etkisi var. katılıyorum hocam. Evet, kesinlikle katılıyorum. Evet. Peki diş çekilip aynı seansta implant yapılıyor mu artık hocam? Tabii ki eğer aslında hani bu çok uyguladığımız bir yöntem son 3 zamanlarda. ay bekleniyordu değil mi daha önce? Yani eğer yeterli kemik varsa hasta diş çekildiği anda hemen o bölgeye eğer ve diş kökünde kronik bir enfeksiyon yoksa tabii ki aynı seansta implant uygulayıp hemen artık 3D tarayıcılarla hemen ölçü alıp gene yazıcılarla hemen bir diş üretip hatta implantı koyup aynı anda üzerine dişi de yükleyebiliyoruz. Sadece burada hastanın dikkat etmesi gereken şeyler var. Bu dişle çiğneme fonksiyonuna dikkat edecek. Çiğneme yapmayacak. Ama estetik açıdan tamamen artık eksik dişi hemen aynı gün tamamlayabiliyoruz yani. Hı hı. Peki implantların aynı gün üzerine protez takılması o da mümkün mü hocam? O da mümkün. Evet. Yani şimdi özellikle tek diş eksikliklerinde biz hemen yapıyoruz. Ama tamamen tüm dişleri eksilen bireylerde de gene aynı seansta gene implantlar yapılıyor. Hemen aynı seansta gene tarayıcılarla ölçüler alındıktan sonra hemen 3D printerlarda diş üretilerek hastanın ağzına tam dişsiz vakalarda bile aynı gün biz geçici dişleri takabiliyoruz. Dediğim sadece dişler çok baskı uygulanmayacak, çok fonksiyon görmeyecek. Onun dışında estetik açıdan hastayı hani dişli gelip dişli uğurlayabiliyoruz artık. Hı hı, harika. Peki rehberli implant nedir hocam? Aslında bu evet son zamanlarda çok daha yaygın kullanılan bir yöntem. Hastaların da çok tercih ettiği bir yöntem. Çünkü rehberli implantlarda artık kesi atılıp kemiğin yüzeyinin açığa çıkarılması işlem ortadan kalkıyor ve aynı zamanda da sonrasında oluşabilecek komplikasyonlar da minimuma indiriliyor.
Önce tarayıcılarla ağızdan ölçü alındıktan sonra gene bir guide planlanıyor. Bu guide planlandıktan sonra hasta ağzına uyumlandırılıyor ve bu guide'ın üzerinde implant yapacak delikler de gene yapay zeka desteğiyle beraber hazırlanıyor. Dolayısıyla hastanın ağzında bunlar uygulandığında sadece o deliklerden implantlar uygulanarak hiçbir kesi olmadan ve dikiş gerektirmeden implantlar yapılabiliyor ve aynı seansta bu implantların üzerine dediğim gibi gene geçici dişler de takılabiliyor. Tabi burada hani her hastaya yapılamıyor maalesef. Kemiğin uygun olması ve kişinin genel sistemik rahatsızlığının da kontrol altında olması lazım. Ama %90'a kadar artık neredeyse uygulanıyor diyebilirim. Ne güzel. Peki yetersiz kemik yapısına uygulanan graft işlemlerinin riskleri ve faydalarını da biraz öğrenelim hocam. Bir kere faydaları o bölgelere implant yapabiliyor olmamız ve hastanın çiğneme fonksiyonunu daha konforlu bir şekilde kazandırabiliyor olmamız. Graft uygulandıktan sonra üzerine gene bir membran dediğimiz bir örtüyle kapatıldıktan sonra bu bölgede yeniden bir kemik oluşması sağlanıyor. Ve bu kemik sayesinde implantın orada daha uzun süre kalıcı olması sağlanmakta. Bunun dışında zararları ne? Bu cerrahilerden sonra bakım daha önemli. Çünkü bu bölgenin enfeksiyon olmaması lazım. Dolayısıyla bu tarz enflamasyon riskli. Evet, kemik çünkü daha çok yüzey açıldığı için ve oraya doldurulduğu için hastanın bu cerrahi sonrası bakımı çok ihmal etmemesi, doktorun dediklerine birebir uyması gerekiyor aslında. İşte soğuk kompresini tam yapmalı, o bölgenin temizliğine çok dikkat etmeli, işte ağzını çok sert şeylerle, çok sert beslenmemeli ya da çok sıcaktan uzaklaşmalı. Yani doktorun dediklerine dikkat ederse, verdiği ilaçları da kullanırsa aslında çok da riski yok. Ama diğer cerrahilere göre biraz daha dikkatli olması gerekmekte. Antibiyotik kullanmak şart mıdır implant İşte bu tarz tedavisinde işlemlerde, hocam? bu tarz geniş cerrahi işlemlerde mutlaka antibiyotik desteği veriyoruz hastamıza. Çünkü enfeksiyon oluşursa oraya koyduğumuz graft ya da implant da başarısız sonuçlanıyor. O yüzden işi riske atmamak için genelde antibiyotik ve ağız içi gargaralardan destek alıyoruz. Evet, ağız içi gargaralar da mühim tabii. Evet. Peki implant sonrası bakım ve kontroller nasıl olmalı hocam? Genelde hemen burada aslında iki aşama var. Hemen yapıldığı anda ve sonrasındaki kontroller. Genelde yapıldığı aşamada mutlaka hastanın ağızda tamponu bir 40 dakika, 45 dakika mutlaka ısırması gerekiyor. Çok hızlı çalkalamaması gerekiyor. Sıcaktan biraz uzak durması gerekiyor. Mutlaka gargarasını ve ilaçlarını düzenli kullanması gerekiyor. Uzun vadede de implantlar yapılıp dişler takıldığında mutlaka gene ağız bakımını ihmal etmemesi gerekiyor hasta. Çünkü o bölgede bakteriler yoğunlaşıp diş eti problemlerine ve kemik enemelerine sebep olmasın. Bunlar yapıldıktan sonra hani implantın çok uzun yıllar ağızda kalması yani çok mümkün yani. Hem uzun ve tabii ki hem atladım kontrollerini de ihmal etmemesi lazım. Kontroller çok önemli. Çok önemli, evet. Değil Yani mi? çünkü kendi fark etmediği sorunları kontrollerde fark edilip hemen tedbir alınırsa hiçbir sıkıntı çıkmadan yıllarca implantlarını kullanabilir. İmplant ağrı yapar mı? Ağrılı bir işlem midir? Bir kere implant yapılırken kesinlikle ağrı olmaz. Bu konuda hani Onun garantisini garanti veriyorsunuz. çünkü uyuşturarak yapılıyor. İmplanttan sonra ağrı olur mu? Yok. Eğer sterilizasyonu ve dezenfeksiyona dikkat edildiyse, uygun malzeme seçildiyse, implant uygun seçildiyse ve gerekli tedbirler alındıysa ve arkasından da hasta eğer doktorun dediklerine uyduysa hiçbir ağrı olmaz. Yani belki ya da hiçbir ağrı demeyeyim biraz hani belki bir ağrı kesici almak gerekebilir ama o dediğiniz sonra şiddetli ağrılar falan artık tarihe karıştı. Öyle ağrı Evet. yok. Bittikten sonra da eve Olmaz, gittiğinde. Yani sadece burada protokolü tam uygulayacak. Hekim de tam uygulayacak. Hasta da sonrasında yapması gerekenleri tam uygulayacak. O şekilde bir şey olmaz yani. Peki ne kadar sürer hocam implant? Yani gene eğer uygun bir vakaysa, kemik yeterliyse, Kemik yeterliyse. kemikte bir sıkıntı, yani ekstra bir graft az önce dediğimiz Graft. gibi kullanılmayacaksa bir implantın yapılması 15 dakikadan fazla değil. Ama tüm ağız uygulamalarında bu süre bazen 1-1,5 saati bulabilmekte yani. Kemik tozu hala. Tabii hala graft dediğimiz kemik tozunu, Kemik tozu. orada kemik yeterli değilse implant çevresinde açık zamanla diş eti çekilmesi olmasın, implant başarısı daha uzun sürsün diye bazen işte kemik tozu, graft dediğimiz malzemelerden, işte membranlardan destek alıyoruz. Destek alıyorsunuz. Sonuçları nasıl hocam? Kemik tozu olanların özellikle. Vallahi- Diğeri biliyorum çok iyi. Yani aslında onlarda da iyi. Dediğim hasta o kısa dönem bakımlarını yapar. Enfekte olmazsa yani ki genelde dediğim gibi yani bu başarısızlık riski genelde %1-2 ama biz bunları da çok önemsiyoruz söylerken. Çünkü hani hiçbir şey %100 değil ama bazen başarısızlıklar hastanın gözünde çok büyüyor ama diyoruz ki zaten bu %1-2 ama aslında bu riskler her zaman hayatta var ama hiç yok diyemeyiz. Dolayısıyla graft kullanılan hastalarda da hatta bazen o bölgede kemik daha sert oluştuğu için çok uzun vadede implant başarısız kesinlikle olumlu etkiliyor ve implant ömrü çok daha uzuyor. O yüzden graft kullanılması bazen hastalar gözünde büyütüyor. Ya hiç büyütmesinler. Sadece hekim orada biraz daha hızlı davranmak, biraz daha titiz olmak zorunda. Yoksa implant başarısını olumsuz etkileyen hiçbir şey yok yani. Hocam vallahi harikasınız. Teşekkür ederim. Çok güzel bilgilendirdiniz implantla ilgili bugün. Evet. Bilgilendirici bir bölüm oldu. Çok teşekkür ediyorum.
Yetmedi süre yani. Bekliyorum ben evet sizi. Ya, ben daha çok Tekrar şey gelin. konuşacaktık. Evet. Sizinle bir sürü ağız sağlığı adına çok güzel programlar yapacağız. Bekliyorum hocam. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben Ağzına teşekkür sağlık. ederim Çok geldiğiniz için. teşekkürler. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.